Selçuklu İmparatorluğunu bugünkü modern dünyaya bir anda geri döndürsek ve onu Hindistan'la savaştırsak neler olurdu? İlk olarak yeni Selçuklu yönetimi Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan ve İsrail gibi ülkeleri de içine aldığı için onların şimdiki güçlerini de eline almış oldu. Nükleer bombalardan savaş uçaklarına, tanklardan modern askerlere kadar her şeye sahipti. Ve tabii ki Hindistan da öyle. Modern Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya ilan edildi. Konya'daki büyük sarayın önünde yüz binler toplanırken Selçuklu İmparatorluğu bir açıklama yaptı. Biz geçmişin küllerinden doğduk. Selçuklu yeniden ayağa kalktı. Dünya düzeni değişecek, dedi. Bu açıklamaya en sert tepki Hindistan'dan geldi. Bu yeni güç Asya'nın dengelerini tehdit ediyor. Hindistan her olasılığa hazırdır. Fakat Selçuklu'nun hedefi çoktan belirlenmişti. Hint Okyanusu'nu ve ticaret yollarını kontrol etmek. Ve bunun için Hindistan'ın durdurulması gerektiğini biliyordu. İlk saldırı ekonomik cephede başladı. Selçuklu İmparatorluğu Orta Asya'daki doğal gaz hatlarını kontrol altına aldı. Hindistan'a giden enerji akışının büyük kısmı kesildi. Hindistan ise cevap vermekte gecikmedi. Hint donanması Umman Denizi'nde büyük bir abluka oluşturdu. Hint destroyerleri Selçuklu ticaret gemilerini durdurmaya başladı. Konya'daki savaş odasında Selçuklu Devleti yeni açıklama yaptı. Madem Hint donanması Arap Denizi'nde savunma hattı kuruyor, o halde denizleri ateşe vereceğiz, dedi. Saatler sonra Selçuklu donanması harekete geçti. Hint Okyanusu'nda ilerledi. Gece yarısında ilk büyük çatışma başladı. Bir Hint gemisi ağır hasar aldı. Ancak Hindistan Hava Kuvvetleri hızla karşılık verdi ve savaş uçaklarını bölgeye gönderdi. Selçuklu tarafı ise yüzlerce savaş uçağını aynı anda kaldırdı ve aynı zamanda hava savaşı başlamıştı. Bir Hint pilotu bağırıyordu. Çok fazlalar, her yönden geliyorlar. Bu arada Selçuklu'nun hava filosu Pakistan üzerinden geçerek Hindistan'ın kuzey bölgelerini vurdu. Hindistan büyük kayıplar veriyordu. Ancak savaş kolay olmayacaktı. Hindistan ordusu dünyanın en kalabalık kara kuvvetlerinden birine sahipti. Milyonlarca asker sınıra yığıldı ve savunma hatları kuruldu. Selçuklu ise durmaksızın saldırıyordu. Selçuklu zırhlıları Keşmir'e girdi. İlk büyük kara savaşı burada başladı. Her iki tarafın tank mermileri dağları inletirken iki tarafta ağır kayıplar veriyordu. Bu arada Hint komandoları gece baskınlarıyla Selçuklu birliklerini yavaşlatmaya çalıştı. Fakat aynı gece Selçuklu özel kuvvetleri Keşmir'in yarısına kadar gelip kritik noktaları ele geçirdi. Keşmir'in önemli kısmı Selçuklu kontrolüne geçti. Konya'da kutlamalar başladı. Sultan halka seslendi. Bu daha başlangıç. Selçuklu ordusu durmayacak. Ancak Hindistan'da pes etmiyordu. Hint donanması ani bir karşı saldırıyla Selçuklu'nun Umman üssündeki bir gemisini vurup batırdı. Aynı anda Hint ordusu tekrar karşı saldırıya geçti ve Keşmir'in doğusundaki bazı bölgeleri geri aldı. Selçuklu birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı. Fakat tam o anda Selçuklu'nun gizli planı devreye girdi. Dev bir hava saldırısı başlıyordu ve hedef Hindistan'ın başkenti Delhi'ydi. Bu bölgeye yüzlerce savaş uçağı göndermeye başlayan Selçuklu İmparatorluğu büyük bir bombardımana başladı. Hindistan hava savunma sistemleri aniden kırmızı alarma geçti. Selçuklu'ya ait savaş uçakları ve insansız hava araçları Hindistan semalarına girmişti ve buralarda geziniyordu. Hint savunma merkezinde sirenler çalmaya başladı. Bütün birlikler savaş pozisyonuna. Selçuklu saldırısı sıradan bir operasyon değildi. Önce elektronik karıştırma sistemleri devreye girdi. Hindistan'ın iletişim ağları bozuldu. Radar sistemleri birer birer körleşmeye başladı. Selçuklu bombardıman uçakları Yeni Delhi çevresindeki askeri üsleri vurdu. Füze depoları patladı, havaalanları alevler içinde kaldı. Hindistan lideri öfkeyle bağırdı. "Bütün hava kuvvetlerini kaldırın, başkent düşmeyecek," dedi. Dakikalar içinde Hindistan'ın Rafale ve Su-30 savaş uçakları havalandı. Gökyüzünde tarihin en büyük hava çatışmalarından biri başladı. Hint pilotları onlarca hedefi düşürse de arkadan yenileri geliyordu. Selçuklu pilotları sürü halinde ilerleyen insansız savaş uçaklarını öne sürüyordu. Bu arada Hindistan'ın cevabı gecikmedi. Hint donanması Bengal Körfezi'nden uzun menzilli seyir füzeleri fırlattı. Selçuklu'nun Pakistan sınırındaki askeri üsleri hedef alındı. Bazı Selçuklu'nun savaş uçakları yerde imha edildi. Fakat Selçuklu'nun planı çok daha büyüktü. Konya'daki savaş odasında Selçuklu İmparatorluğu yönetimi bir açıklamada bulundu. Delhi'ye doğrudan saldırmak yerine Hindistan'ı her yönden parçalayacağız, dedi. Derken Selçuklu ordusu 3 ayrı cepheden saldırıya geçti.
Birinci Ordu Keşmir üzerinden ilerledi. İkinci ordusu Pakistan sınırından Rajasthan çöllerine girdi. Üçüncü ordu ise denizden çıkartma yapmak için Gujarat kıyılarına yöneldi. Hint ordusu hangi cepheyi savunacağını şaşırmıştı. Gujarat açıklarında korkunç bir çatışma başladı. Selçuklu savaş gemileri buraya füzeler ateşledi. Fakat Hint ordusunun kıyı savunma füzesini ateşlemesi sonucu içi asker dolu bir Selçuklu gemisi darbe aldı ve okyanusun karanlığına gömüldü. Yüzlerce asker hayatını kaybetti. Bu haber Konya'da büyük bir öfke yarattı. Her kaybın bedelini Hindistan ödeyecek denildi. Ertesi sabah Selçuklu ordusu Rajasthan cephesinde büyük bir ilerleme kaydetti ve bölgenin yarısına kadar ulaştı. Binlerce tank çölde ilerliyordu. İnsansız hava araçları sürekli Hint mevzilerini vuruyordu. Hindistan dedi ki geri çekilmek yok, burada duracağız. Fakat Selçuklu topçu sistemleri durmaksızın ateş açıyordu. Saatler süren çatışmalardan sonra Rajasthan bölgesi Selçuklu'nun kontrolüne geçti. Bunun üzerine Hindistan çok tehlikeli bir karar aldı. Nükleer bir güç olduğu için nükleer füzeleri savaş hazırlığına geçirildi. Dünya alarma geçti. Birleşmiş Milletler acil toplantı düzenledi. Petrol tankerleri Hint okyanusundan kaçmaya başladı. Ancak Selçuklu geri adım atmıyordu. Hindistan halkı panik içindeydi. Tam bu sırada Selçuklu özel kuvvetleri gizlice Delhi çevresine sızdı. Hint hükümeti artık başkentin kuşatma tehlikesi altında olduğunu fark etti. Fakat savaşın kaderini değiştirecek olay henüz yaşanmamıştı. Uydu görüntülerinde dev bir Selçuklu filosu görünüyordu. Yüzlerce savaş gemisi ve çıkartma aracı Hindistan kıyılarına ilerliyordu ve hedef Mumbai'ydi. Selçuklu İmparatorluğu şimdiye kadarki en büyük saldırısını başlatmıştı. Hint donanması alarma geçti. Bütün savunma hatları aktif olsun. Mumbai düşerse savaş kaybedilir denildi. Hindistan Hava Kuvvetleri son büyük savunmasını hazırlıyordu. Savaş uçakları havalandı, denizaltılar saldırı pozisyonuna geçti. Ama Selçuklu ordusu her yönden saldırıyordu. Önce hipersonik füzeler ateşlendi, Mumbai limanındaki radar üsleri saniyeler içinde yok oldu. Ardından yüzlerce insansız savaş uçağı şehrin savunma sistemlerine daldı. Bir Hint amirali onları durdurun, kıyıya ulaşmalarına izin vermeyin derken artık çok geçti. Selçuklu deniz piyadeleri Mumbai kıyılarına çıkmaya başladı. Sokak savaşları başladı. Hint ordusu büyük direnç gösterdi. Ancak Selçuklu ordusu sürekli takviye alıyordu. Konya'dan gelen emir netti. Durmak yok. Hindistan tamamen alınacak. Hindistan ise cevap olarak sonuna kadar savaşacağız dedi. Fakat o sırada çok daha kötü bir haber geldi. Selçuklu siber saldırıları Hindistan'ın askeri uydu ağını çökertmişti. Birçok füze sistemi bağlantı kaybı yaşadı. Hava savunma koordinasyonu bozuldu. Bunu fırsat bilen Selçuklu Hava Kuvvetleri büyük saldırı başlattı. Ülkenin her yeri Selçuklu İmparatorluğu'nun savaş uçaklarıyla dolup taştı. Hindistan toprakları genel olarak Selçuklu İmparatorluğu tarafından bombalanıyordu. Selçuklu, bütün ordular Delhi'ye yürüsün dedi. Ertesi sabah tarihin en büyük kara saldırıları biri başladı. Milyonlarca Selçuklu askeri başkente doğru ilerliyordu. Hint ordusu son hamlesini yaptı. Nükleer güç kullanmak. Aynı anda onlarca nükleer füze ateşlendi ve bu nükleerlerin çoğu Orta Doğu topraklarındaki Selçuklu topraklarına düştü. Fakat Selçuklu İmparatorluğu bu olayın intikamının nükleer füzeyle değil Hint yönetimini ele geçirmekle olacağını net bir şekilde belirtti. Ve aynı anda Selçuklu Delhi'ye girdi ve Hindistan yönetimini ele geçirdi ve toprakları Selçuklu İmparatorluğu'na bağlandı. Savaş böylece Selçuklu'nun kazanmasıyla son buldu.